Aslan ve Devin evlendi ancak daha ilk dakikadan büyük olaylar çıktı. Önce Cihan'ın haklı olarak çıkardığı kavga ve bu kavgaya Aslan'ın karışması, ardından ise Eko'nun vurulması düğüne gölge düşürdü. Böylece Devin artık evlilik sonrası bir parçası olduğu Soykan ailesini karanlık yüzüyle yakından tanışmış oldu. Peki bu dakikadan sonra neler yaşanacak? Yeni bölümde bizi nasıl sürprizler ve bomba olaylar bekliyor? İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Sonrasında ise kaçırmamanız gereken diğer bomba mevzulardan kısa ve net bir şekilde bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. İlişkilerinde hızlı bir şekilde ilerleyip evlenen Aslan Devin ikilisi için her şey yeni başlıyor diyebiliriz. Elbette Devin tüm her şeyi bilerek, soykanları az çok tanıyarak bu yola girdi. Fakat daha ilk dakikadan bu tarz olaylarla karşılaşacağını bilemedi. Eko'nun vurulması işlerin gidişatını değiştirdi. Peki bu saldırıyı kim düzenledi? Bu konuda doğal olarak akıllara gelen ilk isim Ati, ancak büyük bir ters köşe yaşanabilir. Evet, Ati şüpheliler listesinin en başında. Onu ayrı tutuyoruz ancak Ati haricinde iki ihtimalimiz daha var. Biri Hülya, diğeri ise damat Tolga. Bildiğiniz gibi Aslan'a çok düşkün olan Hülya'nın en büyük amacı düğüne gölge düşürmekti. Aslan'ın hayatına girenlerle ciddi bir şekilde uğraştığına önceki bölümlerde şahit olmuştuk. Şimdi de böyle bir saldırı planı yaparak hem düğüne gölge düşürmek istedi hem de Devin'i soykanların gerçekleriyle tanıştırmış oldu. Böylece Devin'in böyle bir hayatı kabul etmeyeceğini umarak Aslan'dan ayrılmasını hedefledi. Ayrıca yaşanan bu olaya en çok sevinen kişi muhtemelen Hülya oldu. Bir diğer ihtimalimiz ise damat Tolga. Damadın sessiz ve içten pazarlıklı biri olduğunu söylemiştik. Özellikle Aslan'dan sağlam bir dayak yedikten sonra kinlenerek bu şekilde intikam almış olabilir. Bu konuda düğünde gizlice telefonla konuşması dikkatlerden kaçmadı. Elbette bunlar birer ihtimal. Peki sizce saldırıyı kim düzenledi? Ati mi, Hülya mı, İbo mu yoksa damat mı? Düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Şimdi gelelim asıl bomba mevzulara. Geçtiğimiz bölümde verilen ince bir detay adeta gelecek bölümlere ışık tuttu. Ati'nin vurulması sonucunda Devin'in gelinliğine kan bulaştı. Yani Devin daha ilk dakikadan kanlı bir ortamda bulundu ve bu kan gelinliğine sıçradı. Bu sahnede verilmek istenen mesaj ise Çukur izleyenler daha iyi bilir. İdris Koçovalı yamaca rüyasında bu kan çıkmıyor, hiçbir zaman çıkmayacak demişti ve senaryo bu şekilde ilerlemişti. Aynı şekilde üzerine kan bulaşan Devin artık bu ailenin bir parçası oldu ve onun için her şey yeni başlıyor. Evlilik sonrası hem Aslan'ın hem de soykanların karanlık yüzlerine birçok kez şahit olacak ve bu konuda büyük sıkıntılar yaşayacak. Bundan kurtulmak için birçok yol deneyecek ancak hiçbiri işe yaramayacak. Kısacası artık bu kan Devin'e de sıçradı ve senaryonun bu yönde ilerlemesi bekleniyor. Özellikle ilk andan itibaren Hülya ile büyük zıtlaşmaları olacak. Cihan'ın da dediği gibi Hülya Devin için çok büyük bir engel oluşturacak. Aslan ailesindeki dengeyi korumaya çalışacak fakat Hülya ve Devin arasında yaşanacaklar Aslan'ın da dengesini bozacak. Çünkü Hülya her zaman pusuda bekliyor olacak. Aralarını bozmak ve evliliği bitirmek için elinden geleni yapacak. Cihan kozunu ise henüz oynamadı Hülya. Devin'in Cihan'la görüşüp seans yaptığını ortaya çıkardığında büyük bir krize sebep olacak. Evlilik sonrası Devin ve Aslan arasındaki en ciddi kriz Cihan olacak. Kısacası Hülya geçtiğinde kendi yaşadıklarını şimdi Devin'e yaşatmak istiyor. Fakat bu Leyla'nın da dediği gibi biraz zor olacak. Çünkü Devin de Hülya için dişli bir rakip olacak. Hatta Hülya ilerleyen bölümlerde İbo ile bile işbirliği yaparsa şaşırmayız. Bunun yanı sıra Devin'le seans yapmak Cihan'a iyi geldi. Cihan'ın aslında içten içe iyi biri olduğunu, anne sevgisinin yokluğunda bu hale geldiğini daha iyi anladık. Cihan'la ilgili işlenen derin senaryo her geçen bölüm artarak devam edecek. Şimdi gelelim bir diğer sürpriz senaryoya. Aslan'ın ilgilenmesi gereken iki kritik durum var. Biri Ati, diğeri amcası İbo. Ati'ye bir haftalık mühlet veren Aslan, kendisine ters gelen hareketlerden sonra gemileri yakarak Ati'ye büyük bir misilleme yapıp mekanını ateşe veriyor. Bu da Aslan'ın öfkesinin ne kadar şiddetli olduğunun bir göstergesi. Bu tarz sahneleri daha çok göreceğiz. Aslan bir yandan da çiftlikte hakimiyet kurmak isteyen İbo ile mücadele edecek. İkili arasında yüksek gerilimli sahneler yaşanacak. Elbette Aslan çiftlikteki hakimiyetin kendisinde olduğunu vurgulayacak ve amcasının hakimiyet kurmasına müsaade etmeyecek. Fakat İbo'nun yapacağı hamleler savaşı iyice kızıştıracak. Bunun yanı sıra İbo'nun kardeşi Yusuf Soykan'ın ölümünde bir parmağı olabilir. Evet, Yusuf Soykan intihar etti ancak onu bu dereceye getiren kişi İbo olabilir. Bu konuda da geçmişe yönelik kritik sahneler izleyebiliriz. Son olarak Aslan'ın kardeşi Ceylan ve Devin'in kardeşi Yağmur tehlikeli sularda yüzmeye başlayacak. İkisi de yaptığı hırsızlıklarla dikkatleri çekti ve bu dakikadan sonra arkadaş olarak tehlikeli maceralara atılacaklar. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında izlemek için bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.